Merhaba Oğlaklar, Temmuz 2025 Gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Çek odasınız efendim. Şöyle öncelikle Temmuz ayına giriş enerjilerine bir bakacağız. Ardından da astrolojik gündeme geçeceğim. Temmuz ayına ilişkiler sahnesine güçlü bir etkiyle gireceksiniz. Güneş ve Jüpiter Yengeç burcunda 7. evinizde. Bu görünüm ikili ilişkilerinizde büyük fırsatları, büyümeyi, iyileşmeyi beraberinde getiriyor. Hayatınıza önemli biri girebilir. Mevcut ilişkinizde bir üst seviyeye geçebilirsiniz. Ortaklık kurmak, evlilik teklifi almak ya da yeni bir işbirliği başlatmak için gökyüzü sizi destekliyor. Bu süreçte biz demeyi öğrenmek size büyük kazançlar sağlayacaktır. Jüpiter'in 7. evinizden geçişi 1 sene sürecek. Bol şans diliyorum sizlere. Merkür ise Aslan burcunda 8. evinizde önemli zihinsel dönüşümler yaratabilir. Finansal stratejiler, borçlar, ödemeler, miraslar, krediler, eşin parası gibi finansal konular ya da duygusal bağlarınızla ilgili derin konuşmalar yapabilirsiniz. Ancak Merkür ile Plüto arasında da bu arada bir karşıtlık var. Güç savaşlarına, kıskançlıklara ya da maddi konularda krizi görüşmelere açık olduğunuzu gösteriyor. Kontrolü sağlıklı şekilde paylaşmayı öğrenmeniz gereken bir dönem. Şanslısınız çünkü Satürn'ün Merkür'e yaptığı destekleyici açı var. Böyle krizler çıktığında bu konularda mantıklı, planlı, stratejik düşünme becerinizi arttırdığı için tereyağdan kıl çeker gibi kurtulabilirsiniz bu krizlerden. Özellikle uzun vadeli yatırımlar, sigorta, emeklilik ya da ortak kazançlar gibi ilgili konularda sağlam zeminler kurmanızda sağlayacak Satürn. Mars ve Ay Başak Burcu'nda 9. evinizde seyahat, eğitim, hukuk ve yüksek ideallerle ilgili bir hareketlilik yaratıyor. Bu yolculuk kararı alabilirsiniz, akademik bir süreci hızlandırabilirsiniz veya dünya görüşünüzü değiştirecek deneyimlere yelken açabilirsiniz. Aynı zamanda bu etki inanç sistemlerinizi gözden geçirmenize ve bazı kalıpları geride bırakmanıza da neden olabilir. Venüs ve Uranüs ise Boğa burcunda kavuşumda, aşk hayatınızda, çocuklarla ilgili olan konularda, çocuklarla ilişkilerinizde veya yaratıcı projelerinizde, spekülatif yatırımlarınızda sürpriz gelişmeler olabilir. Ani bir aşka çekilebilirsiniz. Beklenmedik bir flört yaşayabilirsiniz. Bir sanatsal projeye başlayabilirsiniz. Borsa gibi yatırımlardan ani paralar kazanabilirsiniz ama kaybedebilirsiniz de. Bu etki aynı zamanda duygusal özgürlük ihtiyacını da arttırdığını gösterebilir. Kalıpların dışına çıkmaktan korkmayın. Satürn ve Neptün ise Koç burcunda aile, yuva ve içsel güvenlik alanlarınızı yapılandırma sürecinizi derinleştiriyor. Ev değişikliği, taşınma, aileyle ilgili sorumluluklar ya da duygusal temellerinizle yüzleşme gibi temalar gündeme gelebilir. Hem sezgisel hem disiplinli bir şekilde ilerlerseniz çok sağlam kökler oluşturabilirsiniz. Ay düğümlerimizde balık başak aksında devam ediyorlar. Bir sene daha buradalar. Sizi detaycılıktan çok anlam odaklı bir hayata davet ediyor. Her şeyi analiz etmeyi bırakıp bazen sadece sezgilerinize güvenmeniz gerekebilir. Bu geçiş sürecinde zihinsel yorgunluklar yerine ruhsal uyum arayışınız ön plana çıkmalı. Ay boyunca etkili olacak güzel uyumlu açılar da var. Mesela Güneş ile Mars arasında güzel bir açı var. İlişkiler ve yaşam vizyonunuz arasında güçlü bir bağ kurmanızı sağlayacak. Hem duygusal hem zihinsel olarak kendinize güvenmeniz gereken bir dönem. Uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir hedefe ulaşabilirsiniz. Sonuç olarak Temmuz ayının giriş enerjileri sizin için ilişkilerde büyüme, duygusal derinleşme ve kişisel farkındalık zamanı olduğunu söylüyor. Hayatınıza giren yeni insanlar ya da yeni kurduğunuz bağlar sizi dönüştürebilir. Gökyüzü kalıcı mutlulukları için kapıları aralıyor. Efendim giriş enerjilerimiz böyleydi. Şimdi astrolojik gündeme geçeceğim ama ondan önce minik bir hatırlatma yapacağım. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve minicik de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim.
Sevgili yükselen oğlaklar, Temmuz ayı sizin için ilişkiler, evlilik, işbirlikleri ve içsel dengeyi kurma açısından oldukça önemli bir dönem. Güneşin karşıt burcunuzda ilerlemesiyle birlikte tüm dikkat odağınız biz olmaya, ortaklıklar kurmaya ya da ilişkilerde yeni kararlar almaya kayıyor. Ancak gökyüzü bu ay oldukça yoğun ve zaman zaman sarsıcı. Bu yüzden de her adımınızı bilinçli atmanızda fayda var. 4 Temmuz'da Uranüs ve Venüs Boğa burcunun 29 derecesinde kavuşacaklar. Aşk hayatınızda sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Aşka bakış açınızda ani değişimler olabilir. Bir ilişkiniz varsa farklı bir boyuta taşınabilir. Sanatla uğraşıyorsanız ya da yaratıcı bir işle meşgulseniz bu kavuşum ani bir ilham dalgası getirebilir. Aynı gün Satürn de durağanlaşıyor ve retroya hazırlanıyor. Yakın çevre, kardeşler ve eğitim alanlarında geçmişten gelen meseleler yeniden gözden geçirilmek üzere önünüze düşebilir. 5 Temmuz'da Venüs İkizler Burcu'na geçiyor. Günlük yaşam temponuz artıyor. İş ortamınızda sosyal ilişkiler öne çıkabilir. Güzelleşmek, bakım yapmak, sağlıkla ilgilenmek için destekleyici bir dönem başlıyor sizin için. 8 Temmuz'da Uranüs de İkizler Burcu'na geçiyor. Önümüzdeki dönemde iş hayatınızda teknolojik yenilikler, dijitalleşme ve sıra dışı projeler sizi bekliyor olacak. 7 yıl sürecek bu geçiş. Rutinlerinizi daha esnek hale getirme isteğiniz artacaktır bu dönemde. 10 Temmuz'da burcunuzda gerçekleşecek olan dolunay hayatınızda büyük bir farkındalık yaratacak. Kendi duygularınızı, ihtiyaçlarınızı net bir şekilde fark edeceğiniz bu dolunay ben kimim ve ne istiyorum sorularını gündeminize taşıyacak. Ay düğümleriyle birlikte oluşan mistik dörtgen kalıbı sizin için kadersel bir yol ayrımına işaret ediyor ama bu yol ayrımına geldiğinizde yönsüzlük yaşayabilirsiniz, kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Kendi öz değerinizi bilerek karar vermeniz gereken bir zaman olacak. 13 Temmuz'da Satürn, Uranüs ve Plüton arasında güzel açılar var. Fikirlerinizi hayata geçirmenizde güçlü destekler sunuyorlar. Bir eğitim projesi, ticari girişim ya da teknolojik bir yatırım gündeme gelebilir. Somut adımlar atmak için çok uygun bir dönem. 16 Temmuz'da Venüs Merkür ile Güneş'in de Ay ile uyumlu açıları var. İş görüşmeleri, sözleşmeler, küçük seyahatler, danışmanlıklar veya sağlık kontrolleri açısından destekleyici etkiler var. 18 Temmuz'da Merkür Retrosu başlıyor ve 8. evinizde gerçekleşiyor. Krizler evinde bir Merkür Retrosu. Ortak gelirler, miraslar, borçlar, krediler ve psikolojik derinlikler bu retro sürecinde odak noktanız olacak. Geçmişte çözülmemiş maddi bir mesele, miras meselesi olur, kredi olur, borç olur. Bunlar tekrar gündeme gelebilir. Temmuz sonuna kadar bu alanda dikkatli olmalı. Büyük finansal kararlar almamalısınız. 10 Ağustos'a kadar retro burada devam edecek. 21 Temmuz'da Mars ve Güney Ay düğümü Başak Burcu'nda kavuşacak. İnanç sistemleriniz, dünya görüşünüz ya da yurt dışı bağlantılarınızla ilgili geçmişten gelen temaları tekrar masaya yatırabilirsiniz. Ancak bu kavuşum aynı zamanda inatla sürdürdüğünüz bazı fikirleri bırakmanız gerektiğini de gösteriyor. Venüs'ün yaptığı kare açı iş ortamındaki ilişkilerle eğitim planlarınız arasında ya da seyahat planlarınız arasında denge kurmakta zorlanabileceğinizi gösteriyor. 22 Temmuz'da Güneş Aslan Burcu'na geçiyor. Ortak gelirler, duygusal bağlar, ruhsal dönüşüm alanlarında ışığınız parlıyor. Bu dönemde korkularınızla yüzleşmek ve derin bağlar kurmak adına önemli bir süreç başlıyor. 23 Temmuz'dan itibaren Aslan Burcu'ndaki Güneş ile Kova Burcu'ndaki Plüton arasında bir karşıtlık oluşuyor. Maddi konularda güç savaşlarına dikkat. Ortak paylaşımlar ya da borçlar üzerinden baskı hissetmeniz mümkün. Kontrol arzunuzu serbest bırakmak size daha fazla alan tanıyacaktır. 24 Temmuz'da Aslan Burcu'nda bir yeni ayımız var. Krizlerin ardından gelen yeniden doğuş enerjisini taşıyan bu yeni ay psikolojik gücünüzü arttıracaktır. Neptün ve Satürn'den alınan destekle içsel güveninizi arttıracak bir karar alabilirsiniz. Ancak Plüton karşıtlığı bazı eski konularda yüzleşmenize neden olabilir.
güç çekişmelerine, manipülasyonlara dikkat edin. 25 Temmuz'da Venüs ile Mars arasında bir kare açı var. İş hayatı ve seyahat planlarınızı veya da iletişim trafiğinizi zorlayabilir. Bu etkileşim altında karar almadan önce detaylara çok dikkat etmelisiniz. Ve 31 Temmuz'da Venüs Yengeç burcuna geçiyor. İkili ilişkilerde romantizm artarken bir yandan da sorumluluk duygunuz ağır basabilir. Fakat Venüs'ün Satürn-Neptün kavuşuna yaptığı kare özellikle yakın ilişkilerde idealist beklentilerle gerçekler arasında sıkışmanıza neden olabilir. Plüton'un Ay'a yaptığı kare ise ailevi konularda bastırmış duygularınızı tetikleyebilir. Sevgili yükselen oğlaklar, Temmuz ayı sizin için hem güçlü farkındalıklar hem de önemli yüzleşmeler içeriyor. Kendi merkezinize dönmeli, ilişkilerinizi yeni bir dengeye oturtmalısınız. Unutmayın, gerçek güç sessizlikte ve öz disiplinde gizlidir. Verimli bir ay, mutlu bir ay geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.